Merhaba arkadaşlar, ben Nazife Arpacı, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine çok güzel bileklikler öğreneceğiz. Evet, şimdi bugün bu bilekliklerin yapımını öğreneceğiz arkadaşlar. Bunlar daha çok mesela gece veyahut da özel günlerde kullanabileceğiniz çok şık kristalli bileklikler şu şekilde. Bunları nasıl yapacağız? Onları size göstereceğim. Biz bir gelin takısı yapacağız. Bunun nasıl diziyorum ve nasıl örüyoruz onu göstereceğim. Şimdi normalde bunları dizerken çok bir kural yok. Aralara büyük kristalleri atarak bu şekli veriyorum. Ama bunda bir kuralım var. Yani incilerle kristaller arasında. Onu nasıl yapacağımı göstereceğim size. Ve bunda arkadaşlar yine kapamasında zincir koydum. Uzatma zinciri. Yani o zaman daha fazla daha kolay yapabileceksiniz bunu. Şimdi bunda arkadaşlar bakalım mesela boyutlarına. Şöyle diyeyim. Bu 15 santim normalde. Normalde 15 santim uzunluğu. Ama kapamasını zincir taktığımızda arkadaşlar artık istediğiniz bileğe bunu takabilirsiniz. Fakat tam kapama yapmak istediğimizde ise bunu daha uzun yapmamız gerekiyor. Böyle. Bu mesela tam olarak 16 santim şunun boyutu. Buna ben böyle bir sürgülü kapama taktığımda yaklaşık 17 santim olup benim bileğime oturacak bu. Biz şimdi bunu öğreneceğiz. Dediğim gibi bununla aynı her şeyi. Sadece dizerken bir fark var. Onu daha sonra dizerken de ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Şimdi ne malzemeler gerekli onlara bir bakalım. Eğer bu bilekliğimizi öreceksek arkadaşlar, yani inci kullanmayacaksak sadece 4 milim ve 6 milim kristalleri kullanacağız. Şimdi sadece bunun için gerekli malzemeleri söyleyeyim. Bu 6 milim kristal, 6 milim, 4 milim kristal ve 11,0 kum boncuk gerekiyor. Ve telimiz 0,30 mikron. Olabildiğince yumuşak telleri seçmeye çalışın arkadaşlar. Ve burada en önemlisi şişlerimiz. Şişlerimiz evet arkadaşlar 2 numara olacak. Yani 2 milim. Şunu şöyle alayım. 2 milim. Bu çok önemli ve demir şiş olmasına dikkat edin. 2 milim 2 numara diye geçiyor. Şiş. Çorap şişleri bunlar arkadaşlar. Ayrıca timsah kapamalarımız 2 tane burası için. Timsah kapamalarımız. Halkamız. Papağanımız. Ve uzatma zincirimiz gerekiyor. Şimdi bunun için peki kaç tane kristal kullandım ben burada? 14 tane 6 numara kullandım. 123 tane 4 milim kullandım. Ve başlarına arkadaşlar biraz kum boncuk takıyorum şu kısma. Onları dizerken göstereceğim. Evet. Peki gelin takısı için ne gerekiyor? Ona bakalım.
Bu tam kapama olacak. Şimdi bunun uzunluğu tabii ki sizin bileğinize göre kendinizin ayarlaması gerekiyor. Onun için de yine araya 14 tane 6 milimi serpiştirerek böyle atıyorum. Yani serpiştirerek diziyorum. Ve yine 4 milim incilerimiz var burada. Kültür incisi. Bunlar 4 milim bunlar. Tabi her biri farklı boyutlarda ama yaklaşık 4 milim olarak düşünebilirsiniz. Yine buna takacağımız sürgülü kapamamız şu şekilde. Bunu buraya dikeceğiz arkadaşlar böyle. Nasıl dikeceğimizi de göstereceğim size. Yine aynı şekilde 11.0 kum boncuğumuz gerekiyor. Şimdi dizme işine geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi başına ve sonuna bir sıra biz kum boncuk diziyoruz. Yani burada 28 adet kum boncuk alıyorum başına. Bunu böyle sayalım. Bu şekilde 28 adet kum boncuğu diziyorum. Başına ve sonuna bunu diziyorum. 28 adet. Bunu attık. Şimdi hangisiyle başladığınızın önemi yok. Bir tane kum, bir inci alıyorum mesela ve buradan 6 tane tekrar kum alıyorum. Şu. Bir inci, yani bir kum alıyorum, sonra 6 tane kum ve bir kristal. Şimdi yine 6 tane kum. Bakın, bir inci, bir kum, bir kristal şeklinde gideceğim. Bir tane inci. Şu. Tekrar 6. İnci diziyorum. Böyle. Bir inci, bir kristal ve aralara 6 kum. Şimdi mesela büyük kristalimizden bir tane koyabiliriz. Yani sıra kristale geldiğinde büyük kristal koyacağız. Yine kristalde olacak. 2, 4, 6'yı alıyoruz. Ve bu sefer büyük 6 milimlik kristali koyuyoruz. Şu şekilde. Yani eğer belli bir düzende gitmek istiyorsanız 7 tane de bir işte veya 8 tane de bir koyabilirsiniz. Ben şu anda 1, 2, 3, 4, 5 taneden sonra büyük kristali koydum. Veya aralara bu şekilde atıştırabilirsiniz. Şimdi tekrar 6 koyuyorum. Ve incimi yerleştiriyorum. Şu. Tekrar 6. Şimdi 4 milimleri diziyorum. Bu şekilde.
yine buraya bir tane büyük takabiliriz. Dediğim gibi belli bir düzen de yapabilirsiniz veya böyle benim gibi işte 5 kristalden sonra 6 kristalden sonra bu şekilde yerleştirebilirsiniz büyük kristallerinizi. Şimdi burada mesela 1, 2, 3, 4, 5 gene 6.'yı büyük kristal koydum. 6 milimlik kristalimizi koydum. Bu şekilde dizmeye devam ediyorum. Mesela bundan sonrasına 6 tane de bir koyabilirim. Hepsi bunların arkadaşlar 6 tane aralarında kum oluyor. Şu. Hep 6 kum ve bir inci. Bu şekilde. Tekrar. Şimdi 6 tane kristal oldu burada. 6 kristalden sonra şimdi yine sıra kristalde arkadaşlar. Bakın burada sıra yine kristalde. Yine buraya bir tane büyük kristal takıyorum. Bu şekilde. Yani bunun mantığını anlatmaya çalıştım size. Nasıl olması gerektiğini. Bunu ne kadar yapacağız? Şimdi onun sayısını da vereyim size. 16 santim için ben burada toplam 164 adet arkadaşlar boncuk kullandım. Bunlardan 14 tanesi 6 milim olan ve diğerleri de arkadaşlar işte inci ve 4 milim kristallerden oluşuyor. Evet, siz de buna göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi dizme işini ben biraz daha yapayım ve örme bölümüne geçelim. Yine bir tane arkadaşlar kum boncuğu alıyoruz. Bunu çünkü bir kum bir kristal şeklinde öreceğimiz için bunu buraya yerleştirdikten sonra başında nasıl 28 tane dizdiysek yine 28 tane kum alıyoruz. Bu şimdi öreceğimiz yer oluyor. Bunu buraya takıyoruz. Yine böyle burası o bir taneden hariç burası 28 adet. Bunu hepsini dizdiğimizi düşünüp nasıl öreceğiz ona geçeceğim şimdi. Şimdi bu bizim yapacağımız gelin takısı bütün kapama olarak yaptım ben. Ona bütün kapamayı nasıl takacağımı yani sürgülü kapamayı nasıl takacağımızı göstereceğim. Bunu da yine diğer bilekliklerimde olduğu gibi kapatacağız. Onu da nasıl yapacağımızı göstereceğim. Yani bu bileklikteki kapamayı yaparken ne yapıyorum? Onu da göstermiş olayım size. Evet arkadaşlar, şimdi bunları toplayıp örme işine geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi
örme işinde dikkat etmemiz gereken bir takım hususlar var. Onları öğreteceğim size. Dediğim gibi burada dikkat etmemiz gereken şişlerimizin 2 numara olması. O çok önemli. Telimizin biraz yumuşak olması. Ona da dikkat edelim ki kolay örelim diye. Şimdi başlıyoruz. Normal örgü örer gibi şu şekilde tutuyorum. Bunu getiriyorum böyle ve 2 şişimi birden sokuyorum. Bu şekilde takıyorum bunu. Şimdi normal ilmek alıyorum arkadaşlar. Şöyle. Sekiz tane ilmekle başlıyoruz. Evet, bu şekilde 8 tane ilmek alıyoruz. Ve şimdi örme işine geçiyoruz. Burada timsah kapama yapacaksak 3 sıra boş örüyorum. 3 sıra boş olarak örüyorum. Taktım bunu. Başını örmüyoruz. Şu. Çeviriyorum ve bu kısmı düzeltiyorum. Tel olduğu için istediğiniz şekli verebilirsiniz. Şu. Şimdi bir sıra daha örüyorum. Timsah kapama takacağım buraya. Evet. Şimdi dediğim gibi 3 sıra timsah kapama yapacaksam 3 sıra örüyorum. Boş. Bir sıra daha şimdi öreceğim. Başlarını örmüyorum.
Evet, şimdi buraya timsah kapama takacağız. O nedenle 3 sıra boş ördük. Şimdi normal örme işine geçiyorum. Başına geliyorum arkadaşlar. Aldım. Bir ilmek alıyorum ve boş alıyorum. İkinci ilmeğe giriyorum şöyle. Ve bu aldığımız 28 tane boncuğu bu aralara dörder dörder yerleştiriyorum. Bak 4 tane alıyorum. Bunu koydum buraya. Ve şöyle tutuyorum elimi. Örgünüzün arka tarafına boncuklar ne kadar az geçerse o kadar işiniz güzel oluyor. Bunu böyle aldıktan sonra çekiyorum. Ve tırnağımla böyle düzeltiyorum burayı. Tekrar koyuyorum. Şimdi 4 tane alıyorum. 4 tane. Buraya geldim. Bunu yerleştiriyorum. Şöyle itebilirsiniz. Önde dursun diye. Çektim. Gene bunu tırnağımla böyle yerleştiriyorum. Tekrar 4 tane alıyorum. Buraya yerleştirdim. Yani bakın buraya yaptıktan sonra koyuyorum. Tırnağımla böyle çekiyorum. Burada biraz tırnağınız zedelenebilir. Evet. Şunu da şöyle yerleştiriyorum. Tekrar 4 tane alıyorum. Şöyle yerleştiriyorum. 4 tane aldım. Şöyle koydum. İttirdim tırnağımla. Ve bunu da ittirdim. Şimdi tekrar 4. Evet. Bunu da yine sıkıştırıyorum. Bakın bütün kum boncuklar ön yüzde duruyor. Önemli olan bu şekilde durması. Şimdi bir sıra boş örüyoruz. Bir tane alıyorum. Boştan tekrar buraya giriyorum. Ve şöyle bunu boş olarak öreceğim. Bu arada kayanlar olabilir. Böyle. Evet, şimdi bir sıramızı bitirmiş olduk. Geliyorum şimdi tekrar boncuk koyma kısmına. Bunu nasıl yapıyoruz ona bakalım. Şimdi yine boş alıyorum. Başlar boş. Şöyle. Geldim. İkinciye girdikten sonra şöyle yapıyoruz. Bir tane bak burada bir kum, birinci bir kum şeklinde buraya yerleştiriyorum ve bunu sıkıştırıyorum tırnağımla, tekrar böyle geçiyorum.
Bunu da bakın buradan böyle ittiriyorum tutsun onu diye. Şimdi 4 tane kum koyuyorum araya. Şu. Getirdim buraya koydum. Ve örüyorum. Şimdi tekrar burada bakın bir şöyle oluyor. Bir kristal, bir kum, bir kristal, bir kum şeklinde. Yine 4 kum. Bakın. Yani bunun telle örülmüş olduğu hiçbir şekilde belli olmuyor. Evet, şimdi iple örebilir miyiz? Bu havayı vermiyor arkadaşlar. Evet, şimdi şöyle burayı boş örüyorum. Evet, gene boncuk bölümüne geldik. Bir tane boş alıyorum. İkinciye giriyorum. Burada kum geldi. 4 tane kum alıyorum. Buraya koyuyorum. Bunu yine tırnağımla ittiriyorum buraya. Şu. Belli bir süre sonra bunu alışkanlık haline getirip yapabiliyorsunuz. Şu. Bunları itiyorum. Sadece benim örme şeklime bakın arkadaşlar. Çünkü kolay gibi duruyor ama telle örmek biraz zordur. Evet, şu. Bakın benim yaptığım gibi yaparsanız aynı sonucu alırsınız.
Evet, bu şekilde arkadaşlar örerek devam ediyoruz. Yani teknik bu. Ve şimdi kapamaları nasıl yapacağız? Onlara bir bakalım. Şimdi bu kapamayı yapacağız arkadaşlar. Buraya. Diğerinde de zaten bitirmiş olduğum bileklikte de size normal sürgülü kapamanı nasıl takıyorum onu da göstereceğim. Şimdi burada başına bir takalım bunun. Bitirdiğimizi farz edelim. Şöyle. Evet, şu şekilde. Bunu böyle yok ediyorum. İlk etapta böyle bir örüyorum bunu. Şu şekilde geçiyorum. İçinden. Kapama bölümleri biliyorsunuz çok önemli. Evet, bunu böyle yaptıktan sonra keselim burayı. Şimdi timsah kapamamızı buraya takacağız. Şu şekilde getiriyorum. Böyle. Bunu burada tam ortalayarak boncukları denk getirtmeden şöyle kapatıyorum. Bu şekilde. Yavaş yavaş böylece kapatıyorum. Evet. Bu kapamanın uzunluğunu da söyleyeyim size. 2,5 santim arkadaşlar. Kapamanın uzunluğu 2,5 santim. Sonra bunu şöyle alıyorum. Açıyorum. Buraya takıyorum. Ve kapamamızı yani papağanımızı alıyoruz ve getirip yine uç uca kapatıyoruz. Bu kadar. Veya işte diğer ucuna da bildiğiniz gibi zincirimizi takacağız. Şimdi gelelim diğer bilekliğimize. Bunu bitirdik. Gelelim diğer bilekliğimize ve sürgülü kapamayı nasıl takacağız ona bakacağım. Ve nasıl bitiriyoruz? Tabii şimdi bu başladık. Orada da bitirmeyi de göstereceğim. Şimdi dizdiğimiz boncuk vardı başlarken. Onu burada yine arkadaşlar örerek bitireceğiz. Şimdi yine buraya bir tanesini boş alıyorum. Giriyorum. Dörder dörder aralara yerleştireceğiz. 4 tane. Bu bitim yeri. Yine tırnağımla bastırıyorum orayı çıkmasın bu tarafa diye. Tekrar 4 tane.
Şimdi buraya 2 sıra arkadaşlar boş örelim. Çünkü bunu tam kapama yapacağız. Şöyle sürgülü kapama yapacağız. O nedenle çok fazla tel olsun istemiyorum. Şimdi buraya boş örüyoruz. Şimdi yine bir sıra boş örüyorum. Evet, bu kadar. Şimdi nasıl bitireceğiz? Burayı bir keselim, düzeltelim. Bunu komple çekiyorum böyle. Ve hepsinin içinden geçiyorum. Şöyle. Bu şekilde geçiyorum. Ve sonra bunu telle böyle bir örüyorum. Şöyle içinden hani sararak gidiyorum. Evet. Şimdi buraya geldikten sonra bunu dikeceğim buraya. Şu şekilde dikeceğim. Şöyle. Yine telle devam ediyorum. Buradan. Ve deliğine bu halkaya giriyorum. Şu şekilde. Sonra şöyle çevireyim. Bunu diğer halkaya giriyorum. Şu şekilde. Ortalayalım. Buna çıkıyorum. Yine buraya çıkıyorum. Tekrar buraya çıkıyorum. Şimdi gördüğünüz gibi burası biraz boş kaldı. Onu nasıl yapacağım? Oralara boncuk koyacağım arkadaşlar.
Yani burası dolu dolu boncuk olsun istiyorum. Buralara boncuk yerleştireceğim. Şimdi bu şu bu kısma biraz boncuk dolduralım. Şuradan yine 4 tane alayım. Şöyle. 4 tane aldıktan sonra geliyorum yine buraya. Diğer halkadan geçiyorum. Şöyle. Yani bu arayı böyle böyle dolduruyorum. Şimdi çevireyim. Şimdi gene şuradan geri dönüyorum. Bakın bu böyle. Buradan geri dönüyorum. Evet, gene 4 tane alacağım. Dört tane alıyorum. Yine böyle. Ya da 5 fark etmez. Şu şekilde. Buna giriyorum. Şöyle. Üçüncü halkaya. Hani burası boncukla dolsun. Tekrar ikinci halkadan geri dönüyorum. Dördüncü halkaya giriyorum. Siz buraya inci ya da yine kristal de koyabilirsiniz bunlara. Kum boncukla dolduruyorum. Şimdi bunu böyle çekiyorum yukarı doğru. Hani buralara da birazcık koyayım. Yani sizi rahatsız eden bölümleri kum boncukla kapatabilirsiniz. Evet. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi şimdi kapamanın halkaları da gözükmez oldu.
Şimdi bunu yine işlerinden geçerek şöyle bir sıkılaştıracağım. Şimdi burayı yok etmemiz lazım. Nasıl yapacağız? Şöyle yapıyorum burada da yine. Girebilirsem bu kum boncuklardan tekrar geçiyorum. Şöyle. Evet, bir takıyı gösteren arkadaşlar bana göre kapamadır. Kapamalar çok önemli. Eğer ergonomik değilse yaptığınız takı ne kadar güzel olursa olsun o hani kullanışlı değilse bir anlamı kalmıyor. O nedenle kapama çok önemli. Şimdi buraya bakın soktum ben bunun içine ve buradan bunu kesiyorum. Sonra tırnağımla içeride yok ediyorum bunu. Şimdi diğer tarafını da tekrar aynı şekilde burayı ben kapatayım ve işimizi böyle bunu da bu şekilde kapatayım. İşimizi bitirmiş olalım. Evet, böylece bilekliğimizi bitirmiş olduk. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 17 santim. Yine kendi bileğime göre tabii. Evet, sizler de bunu kendi bileğinize göre ayarlayıp yapabilirsiniz. Dediğim gibi farklı bileklerde ya da satış amaçlı yapacaksanız böyle zincirli yapabilirsiniz. Evet, bunu şöyle takıyorum. Bu şekilde bu tam kapama oldu. Evet arkadaşlar, böylece bir dersimizin daha sonuna geldik. Çok güzel bir çalışma bu. Hepinizin çalışmasını beklerim. Evet, sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın, nazar tasarrufta kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.